Kız çekil Allah güzelliği. Yani oy. No problem. İmhotep'in müthiş zekası. Normal bir insan, mimar, doktor ama tanrılaşıyor daha sonra. Tanrılaştırıyorlar yani. Prensesin yaşa bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bile yaşlı. Tek başına olmak ne kadar güzel bir duygu ya. Ana buraya lan. Ya ne girdim buraya ya. Nasıl çıkacağım ben geriye? Çok yoruldum. İnsanlık tarihi taşın üzerine kazınan bir hikayedir ve bu hikayenin en çarpıcı bölümleri Kahire'nin güneyindeki kumların altında Sakkara'da gizlidir. İnsanlık tarihinde bazı anlar vardır. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Taşın ilk kez ölümsüzlük için üst üste konduğu yer işte burası. Sakkara. Milattan önce 27. yüzyıla gidiyoruz. Firavun Djoser adına inşa edilen basamaklı piramit. Dünyanın ilk piramidiydi. Bu yapı sadece bir mezar değil, insanın tanrılara ulaşma denemesiydi. Sakkara sadece bir nekropol değil, antik dünyanın en büyük mimari devriminin yaşandığı bir mühendislik sahasıdır. Her şey yerin altına inşa edilen, mastaba adı verilen kerpiç mezarlarla başladı. Bu düz dikdörtgen yapılar Firavunların sonsuz yolculuğuna ilk adımıydı. Ancak bir kral gökyüzüne daha yakın olmayı hayal etti ve mastapaları üst üste dizerek basamaklı piramitleri, yani bugün bildiğimiz o ikonik silüeti yarattı. Arayış durmadı. Mükemmelin peşindeki Mısır formunu değiştirmeye devam etti. Dahşur yakınlarında yükselen Yamuk piramit, yani bent piramit, bu arayışın en dürüst şahididir. Alt kısmındaki dik açının yukarıya aniden daralması antik mimarların doğayla ve fizikle olan mücadelesini yansıtır. Bu hatalı ama büyüleyici deneme sonunda meyvesini verecek ve Mısır'ın ilk gerçek pürüzsüz piramidi olan Kırmızı Piramit'in yükselmesini sağlayacak. Kırmızı kireç taşının gün batımındaki renginden adını alan bu yapı Gize'deki Büyük Piramit'e giden yolun altın anahtarıydı. Bugün Sakkara'nın tozlu rüzgarlar arasında dolaşırken sadece taş yığınlarını değil, bir uygarlığın emekleme aşamasından zirveye tırmanışını göreceğiz. Mastapalardan piramitlere uzanan bu yolculuk, insanın ölüme karşı kazandığı en büyük zaferin hikayesidir. Bu belgeselde ilk piramitin doğuşunu, yamuk kalan hayalleri, kusursuz forma ulaşan bilgiyi ve Sakkara'nın toprağın altına sakladığı insanlık tarihini birlikte okuyacağız. Aynı zamanda İmhotep'in dehasına şahit olacağız. Bugün size anlattığım her şeyi göstermeye çalışacağım. Şimdi başlıyoruz. Evet, geldik. Çok güzel ya. Herkese selamlar. Sakkara'dayız şu anda. Sakkara dünyanın en eski piramitlerinden bir tanesi. Bizim bildiğimiz Keops, size gösterdim ya Gize'deki piramitleri. Onlardan bile çok eski. 5000 senelik arkadaşlar, bakın 5000 senelik bahsediyoruz. Bize daha iyisi var ama. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe var. İnanılmaz. Bu çok yakın zamana kadar açık değilmiş turizme. Çünkü yıkılma tehlikesi varmış. Sanıyorum çok yakın bir 10 sene önce falan açmışlar, 10-15 sene önce. Yukarı Mısır ve aşağı Mısır'ı birleştiren Firavun için yapılmış. Arkadaşlar bakın, 5000 yıllık bir girişten bahsediyoruz. Burası surlar gibi düşünün. Ve öyle bir cilalamışlar ki, ya bu inanılmaz, akıl alır gibi bir şey değil. Kendinizi görebiliyorsunuz ciladan. Bakın, şöyle kendinizi görebiliyorsunuz. Öyle cilalamışlar. Burası Sakkara'nın giriş kısmı. Şimdi başka ilginç bir şey daha göstereceğim. Binanın muhteşemliğine bakın.
Sanki modern mimari gibi ama 5000 yıllık. Üste palmiye ağaçlarını taklit etmişler yine. Ve çok enteresan bir şey var. Giriyorsunuz. Bunlar sanki kapılar kapanacakmış gibi. Şöyle göstereyim. Yeah. Kireç taşından yapmışlar. Dev kapılar sanki kapanabilecekmiş gibi. Bakın şeyini bile yapmışlar. Oh, they even made this. Sanki kiriş mi deniyor ona? Kirişini bile yapmışlar kapının. Görüyor musunuz kapıyı? Akıl alır gibi değil. Şimdi size göstereceğim anlamanız için. Şöyle sanki böyle gelip elinizle kapatabilecekmişsiniz gibi. Çok enteresan. Arkadaşlar bahsettiğimiz 5000 yıl önce. Şimdi Sakarya'ya geldiğinizde bu tapınağın kolonlu kısmından içeri girdiğiniz zaman mastapa var arkadaşlar. Bunlar piramitlerden önce yapılan yapılar. Kral Djoser, Tanrı Kral Djoser için yapılan Sakkara piramidi. Ve burası da mastapa deniyor. Böyle piramitlerden önce yapılan kare şeklinde mezarlıklar bunlar, mastapalar. Babası için yapılmış Kral Djoser'in. Piramit değil, mastapa. Şimdi ya ben burası böyle yeni yapılmış gibi geliyor arkadaşlar bana. Akıl alır gibi değil ya. Baksanıza. Yani oy. No problem. Şimdi bu 5000 yıla yakın mimari harikasının kolonlu salonundayız. Burayı yapan kişi filmlerde de çokça duyduğunuz İmhotep arkadaşlar. Bütün Mısır filmlerinde geçer efsanevi İmhotep. İmhotep buranın mimarı. İmhotep o kadar muhteşem bir adam ki mühendis, mimar, doktor aynı zamanda. Kadıköy'de yaşamış, avukat, kedi annesi ve LGBT aktivistiymiş aynı zamanda İmhotep. Sonradan o kadar büyüyor ki bu isim. Sonra tanrılaşıyor arkadaşlar İmhotep. Zaten filmlerde de işte İmhotep'in laneti vesaire şu anda muhtemelen bana geldi Kadıköy. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. İmhotep'in yaptığı kolonlu salonun yanında böyle bir yer var. Rehberler burası için şey diyorlar, dünyanın ilk penceresi. Yani dünyanın ilk penceresi biraz bir iddialı. Çünkü yani sonuçta insanlar 5-6 bin sene önce şeyden evler yapıyorlardı. Orada bir küçük pencere açmış olabilir. Kolonlu salon. İnanılmaz güzel ya. Are you YouTuber? Yes. Yeah, I'm filming for YouTube. Kral Djoser için yapılmış anıt mezar. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Çok güzel ya. Bakın bu daha genç piramitlerden daha farklı. Farkı da şu, kat kat üste doğru
Yani bir kat yapmışlar kalın. Burada arkadaşlar bir tören alanı var. Bakın karşıda gördüğünüz, az önceki gördüğüm kolonlu alan ve burada kralların, firavunların tören alanı var. Arkada da dev piramit. Evet, içeri gireceğiz şimdi. Burada mezar odasına gireceğim artık. İmhotep'in laneti hepimizi bulacak. Arkadaşlar burada çok yüksek bir tünel. Diğer 2 metreye yakın yani. Ben böyle 1.80 boyunda diyelim. 1.80-1.85. Buradan dev bir alana çıkıyoruz. Piramidin içinde dev bir alan. Akıl alır gibi değil. Çok korkutucu. Ve burada da Firavun'un mezarı buradaymış ama bulunamamış. Bakın ne kadar kazmışlar. Genişliği anlatabilecek gibi değil. Çok yüksek. Ve piramit buranın üzerinde yükseliyor. Hoş olan bu. Arkadaşlar mumya kayıpmış ama diğer bir girişte binlerce parça eşya bulmuşlar. Dekorasyon eşyası başka bir girişte. Namah Shivaya. Arkadaşlar şu anda sessizlik hakim oldu. Ne kadar gürültülü insanlar ya. Evet, mumya şurada yatıyormuş. Bulamamışlar. Mezar soyguncuları sağ olsun. Bir sürü kapısı var bu gizli alana girişin. İmhotep'in yaptığı neredeyse 5000 yıllık mimari harikası. Muhteşem. Sessiz bir şekilde burada olmak da çok güzel ya. Kolonlara bakın. Bu kolonların yapılma şekli bile o kadar güzel ki burayı ilk açan kişi olmak isterdim. Lanetlenip. Tabii çok tehlikeli. Size Çin İmparator'un da mezarını anlatmıştım. Civa nehirleri var. Açtığınız an zehirlenme ihtimaliniz büyük. Buralarda da öyle şeyler olabilirdi. Olmuş da olabilir. Hi, thank you. İçinden çıkıyoruz. Arkadaşlar burası bir tören alanı. Kral Djoser buraya gelip ne demiştik? Güney ve yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirdiğini söylemiştik. Festival alanı, tören alanı. Burada tanrılardan olur alıyor, güç alıyor. Ve burada ilginç olan krallığı birleştirdi demiştik. Bu merdivenlerden çıkıp Güney Krallığı'nın tacını giyiyor. Ve yukarı Mısır'ın tacını da bu merdivenlerden çıkıp giyiyor. Sanki dün yapılmış gibi baksanıza. Bu da bayağı eskimiş. Bunları bu şekilde ne kadar muhteşem yapmışlar. Akıl alır gibi değil. Ve Kral Djoser'in bir heykeli var burada. Muhtemelen bitmemiş ne yazık ki. Bu bizim balballara benziyor. Gözlerini görüyor musunuz Kral Djoser'in? Dokunmayalım. Bunlar çok önemli şeyler ama ne yazık ki böyle dışarıda sergileniyor. Ben böyle gözlerini, burnunu vesaire görüyorum. Heykeltıraş neler yapmaya çalıştığını. Burada da
Yine bir başka bir heykel var. El var. Bir kılıcı tutuyormuş gibi ama ben öyle görüyorum. Belki öyle değil. Atmış olmayayım. Bakın burada Saqqara Piramidinin. Djoser Piramidi'nin hemen yanında çok ilginç bir detaya bakıyoruz şu anda. Burada gördüğünüz şey kopmuş heykel parçaları değil. Bunlar yan yana oturan birden fazla kutsal ya da kraliyet figürüne ait oturur pozisyondaki heykel gruplarının ayakları. Antik Mısır'da bu tür heykeller firavunu, ailesini ya da tanrıları sonsuzlukta birlikte oturur halde tasvir etmek için yapılıyor. Ama zaman içinde kırılmış. Baş gövde kolay kırılıyor zaten biliyorsunuz. Ayaklar kalıyor. Bu ayaklar bize şunu söylüyor. Bu kişiler hala burada, hala bu alanı koruyorlar. Yani burası sadece bir mezarlık değil, antik Mısırlılara göre hala yaşayan kutsal bir alan. Bakın arkadaşlar, burada arkasında dolaşırken şeyler gördüm. Size hani Giza'da anlatmıştım ya, bu piramitler aslında bu şekilde değil. Bembeyaz piramitler bunlar. Beyaz kireç taşıyla böyle pürüzsüz bir şekilde yapıyorlar ve piramit bembeyaz oluyor ama zamanında Mısırlılar bunları satmışlar. Bu şekildeymiş. Bu alttakilerin kalmasının sebebi de bunlar halk burayı yağmalarken diyelim zamanında bunlar kumun altında kalmış. Tabii ki piramit olduğu için de tahmin edememişler kumun altında devamının olduğunu. Küçük bir geçitten geçtik ya, aslında mezara giriş buradanmış. Şu anda kapalı. Piramidin altında sanki başka bir devam ediyormuş gibi. Hani İtalyan bilim insanları şey yaptılar ya geçen, piramitlerin altında devam ediyor diye. Bu arkadaşlar piramidin hemen önünde hem Kuzey Krallığı'nı hem de Güney Krallığı'nı birleştiriyor dedik. Evet, bu aslında bir sembolik bir sarayı sembolize ediyor. Güney Sarayı'nın yine ağaçları yapmışlar. Güney Sarayı'nı sembolize eden küçük bir saray hemen piramidin karşısında. Yani ne dedik? İki krallığı birleştiriyor. Güneydeki sarayını sembolize ediyor. Arkadaki de kuzeydeki sarayı sembolize eden. Evet, o kapalı artık. Şeyleri kapanmış. Yıkılma aşamasında belki de. İmhotep'in müthiş zekası. Yani herif normal bir insan. Mimar, doktor. Ama tanrılaşıyor daha sonra. Tanrılaştırıyorlar yani. O kadar yükseliyor. Arkadaşlar bakın, piramidin arkasında bir tane oda var. Bakın. Ve bu odadan çok enteresan bu oda. Burayı görmenizi istiyorum. Şimdi bakın, bu odayı yeni bulmuşlar. Yani daha yeni bulunmuş. Ve odada iki tane göz var. Bu iki göz kuzey yıldızına bakıyor. Ve içeride heykeli var. Kral Djoser'in. Görüyor musunuz? Bu heykel şu anda replikaymış. Orijinalini göreceğiz. Mısır Müzesi'nde. Arkadaşlar burada şimdi mezarı görüyorsunuz. Burası bir mezarlık alanı zaten. Ama ne dedik? Kuzey Krallığı ile Güney'i, yukarı Mısır'la aşağı Mısır'ı birleştiren kral dedik. Onun için iki tane mezarı var. Djoser'in, Kral Djoser'in. Bu da diğeri. Piramit şeklinde değil. Daha çok aşağı iniyor. Bunun sebebini araştırıyorlarmış. Daha çok dediğim gibi iki krallığı da sembolize ediyor olabilir mezarı diyorlar. Ve burada dev bir nekropolis görüyorsunuz, mezarlık alanı. Burada çok önemli bir piramite geldik. Hemen Saqqara'ya uzaktan bakan başka bir piramit bu. Yaşlı teyzeler de geldi. Bu piramit bayağı kötü bir durumda. Ama taş işçiliğini, burada mükemmelliğini görmeniz mümkün. Binlerce yıl sonra bile muhteşem taş işçiliği. Üzerine lav yazmasaydınız kanser olurdunuz muhtemelen. Şu alttakilerden görüyorsunuz eski hali nasıl, kocaman blok taşlar. Kral Unas arkadaşlar adına yapılmış bu piramit. Ve tabii bembeyaz olduğunu hayal edin bunun böyle yukarı doğru. Bu piramidin bir özelliği var. Mısır. Ya keşke girmeseydim buraya. Çok şey. Taşların işçiliğine bakın ya.
Kafayı yiyeceğim şu. Türkiye'de usta yok doğru dürüst şöyle güzel kesecek. Allah dağa da iniyoruz. Şu taşlar çökse var ya, sivrisinek gibi eziliriz. Bu piramidin özelliği, Allah daha da eğildik. Özelliği şu, dünyada ilk yazılı, yani ilk defa hieroglifleri bu piramitte hieroglif yazılıyor. Dünyanın ilk içinde yazı bulunan piramidi diyelim. Yani ilk buraya yazmışlar. İlk bulunan demek yanlış oldu. İlk yazılı piramit diyelim. Tam buraya. Aman Allah'ım. İyi ki girmişim. Come this way, here. Come this way. Okay, I want to see. Yeah, same. Lan same olur mu ya? O kadar yazmışlar. Değil mi amca? Sakapa here. Come this way, here. Maşallah ya. Vallahi billahi seni çok seviyorum. Come from. Türkiye. Watch your head. Bakın yıldızlar. Tam kuzey yıldızını şey yapıyor. Ya işin enteresanı, Excuse me. Come here for the Sakapa here. bakın Sakapa for the alabaster. Here. binlerce yıllık ilk hieroglifler. Ne kadar zor iş. Binlerce. İşin kötüsü bakın herkes kafasını çarptığı için insanlar yine dayanamamış. Ama izleri kalmış. Vuruş izleri. Bakın herkes tutunduğu için şey olmuş. Mısır devleti lütfen ya. Yani gerçekten bunlar dünya tarihinin şeyi yani. Bu ne abi içeri klima mıdır nedir bu soğutucu koymuşlar. Bakın ne kadar kötü. Her şeye dayanıyor. İnsanlar dayanamıyor. Bak, kadın eliyle tutuyor mesela orada tutunuyor tırnaklarıyla. Bunlar hep gitmiş. İnsanlıktan ne kadar uzak olursanız o kadar taze ve güzel kalıyorsunuz arkadaşlar. İnsanlığa yaklaştıkça böyle çürümeye mahkum kalıyorsunuz. Onun için ben hayatımda hieroglifleri örnek alıyorum kendime. İnsanlardan uzak durdukça güzel ve taze, genç kalıyorsunuz. İnsanlara yaklaştıkça böyle adamın anladınız siz yani. İşte çok güzel örnek olmuş. Tam bir rezalet ya. Bakın geldiğim koridor burası. Teyzem geç teyzem. Teşekkürler. Allah seni cezanı vermesin. Kız çekil Allah cezanı vermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhteşem ya. Bak orada okuyor. Gelin yapay zeka okutalım mı? Bir tanesini. Ha, şurayı okutalım yapay zekaya. Tabi burada internet çekmiyor. Hacı abi. Habibi. Ve Firavun'un mezarı. Bunu öyle kapatıyorlar arkadaşlar. Şunun kaç kişi gerekli? Yine kuzey yıldızı muhtemelen. Duvarlardaki, bakın bunlar desenler. Kırmızı rengi, sarı rengi, binlerce yıllık desenleri görebiliyorsunuz. O kadar güzel kök boyalar kullanmışlar ki. Hep para istiyorsun amcam. Dur, para vallahi yok. Vallahi yok. Vallahi. Here, for here, this dynamic stone is the finish line. Aa. Ya. Aa.
Aramazsan arama, yar aramazsan arama. Evet, insanlar elledikçe böyle, tutundukça yaşlı teyzeler. Yaşlı teyzeler. Bakın burada ayaklarıyla şey yapmışlar. Ha, fotoğrafta ne var lan? Is there anything there? No? I guess it's fireworks, but Ah, yeah, yeah. interesting. Okay. Bunlar granit. Kafayı çarpmayın ha. Ben 1.90'a yakınım. Allah 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 Allah. Allah. Hallelujah. Evet. Bugünkü lanetimizi aldık. Yeterli miktarda. İnşallah, inşallah. Good. Sigara sağlığa zararlıdır amca. No smoking. This is good for heart. Yes. Sakkara. Ve az önce içine girdiğimiz muhteşem hierogliflerin olduğu Kral Unas'ın mezarı. Piramit mezarı. Bakın arkadaşlar, burada yine arada o kadar güzel şeyler var ki inanılmaz ya. Binlerce yıllık hieroglifler öylesine duruyor. Arkadaşlar, bu Kral Vuanis'in mezarına gittik ya, ilk hieroglif yazıların olduğu piramit. Onun mezarına giden bir yol yapmışlar. Mumyasını taşımak için yapılmış. Ve böyle birkaç kilometre gidiyor, yürüyorsunuz. Mumyayı taşımak için bu yolu yapmışlar ve tabii ki resimlerle kaplıymış zamanında bu yol. Yukarıda gökyüzünü temsilen yıldızlar var ve burada yine birçok resim var. Kralın cenazesine yapılan adaklar, bakın burada balıkları görüyor musunuz? Balıklar. Bunlar dokunabiliyorsunuz. Yani ben dokunmuyorum prensip olarak ama insanlar dokunuyor. Burada bir şey var. Bir maymun. Bu şeyi temsil ediyor. Bilgiliği, gücü. Yine meyveler, Tanrı'ya, balıklar ikram ediliyor. Burada yine balık. Bunlar hep bozulmuş. Burada takı ikram ediyor. Tanrı'ya işte şaraplar, tütün var. Tütün değil de, tütün olamaz. Ha, bu cam yapımını anlatıyor arkadaşlar. Wine, pottery. Burada çömlek yapımı. Hepsini anlatıyor ama burada belki askerler var. Böyle. Yani bir kısmı kalmış. %15-20'si gibi. Bunları dokunabilecek kadar yakın olmak o kadar muhteşem ki. Çok güzel. Burada askerlerin, rahiplerin taşıdığını hayal edin. Kralın mumyasını piramite götürüyorlar. Karşıda gördüğünüz piramite. Bu yolu sırf onun için yapmışlar. Düşünün. Böyle belki müzikler çalıyorlar, ilahiler söylüyorlar. Tanrı Kral'dan bahsediyoruz sonuçta. Yine yol boyunca donkeys, dogs. Goat. Ha, goat. Keçiler. Bunlar hep son yolculuğuna eşlik ediyorlar kralın. Adamların binlerce yıl önce yaptıkları yola bakın arkadaşlar. Biz Türkiye'de 2 yağmur yağıyor, yol yok oluyor. Hala üzerinde araba sür, öyle sağlam ki birçok turistin vesaire geçtiğini de düşünürseniz. Hadi onları geçtik. Yağmurlar, kum fırtınaları, rüzgar ve kralın mezarına yaklaştık. Son bir kapı var. Hieroglifler. Burada başka bir kapı var ve kapıda bekçiler var. Kapıdaki bekçi figürleri dünyanın bütün imparatorluklarında ne kadar aynı benzeşiyor. WNYS. Ha,
Voanes. One is oi. Kralın kartuşu arkadaşlar bu. Ve bu kapıdan geçerek piramitine Dian nib jit was nib what does it mean? means give the king stability and life again and power in the afterlife. Ha, krala geçtiği diğer hayatında yani ölümsüzlük için yapılıyor bu piramitler zaten. Güç ve stabilite ver diyor. İsmi Türkçesi aklıma gelmedi. Bunlar granite kazılmış. Granite. Evet zaten inanılmaz. Çok güzel. It's beautiful. Evet. Prenses Şeşeset İdut. Arkadaşlar. Prensesin yaşa bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bile yaşlı. Prensesin mezarına bakın. Bunlar mezar koruyucusu askerler. Ne yapıyorlar bunlara? Bakın prenses buymuş. Uzun boylu, ince. Güzel manken olurmuş. Burada prensesi bir lotus, nilüfer çiçeği tutarken görüyorsunuz. Mısırlılara göre evren başlangıçta sonsuz karanlık ve kaotik sulardan, Nun, ibaretti. Bu sulardan ilk doğan bir nilüfer çiçeği açıyor ve onun içinden güneş tanrısı doğuyor. Nilüfer çiçeği ilk düzen, ilk ışık, ilk yaşam demek. Bu yüzden kozmik başlangıcın simgesi güneşin her gün yeniden doğuşunun metaforu olarak kabul ediliyor. Ölüm geçicidir, yaşam yeniden başlar. Onun için prenses yeniden doğacak. Prensesin mezar odasına geldik. Burada inanılmaz resimler var. Bakın. Burada şimdi göreceksiniz sanki dün yapılmış gibi timsahlar, balıklar, bufalolar ve o boyalar hala çıkmamış. Siyah boyalar. Yukarıda bakın kazların ağzını tutuyor. Bunlar hepsi adak olarak veriliyor. Ama çok enteresan bir şey var. Burada bir sahne canlandırılmış. Bakın hep hayvanlar, değişik hayvanlar, kuşlar. Burada ördek yakalamış bir susamuru mu artık öyle bir şey var. Bakın bu muhteşem ya. Gergedana bakın. Şimdi çok enteresan bir sahne göstereceğim. Burada gergedan doğuruyor. Doğurduğu an arkadan timsah yemek için koşuyor. Görüyor musunuz? İnanılmaz. Mumyası da bu odadaymış. Yani katman katman odalar. Bu odada mumyalar varmış ama mumyalar yine mezarlık, mezar hırsızları olmasa Mısır'dan neler var demek ki yani. Belki ileride gün yüzüne çıkacak. Buradaymış. Mezar hırsızları her şeyi çalmışlar tabii. Binlerce yıllık bir prensesin mezarına girmek ne kadar enteresan bir şey ya. Burada yine koruyucu askerler vesaire. Burada da prensesin heykeli varmış arkadaşlar. Where is the statue, do you know? We don't know. O da çalınmış. Bakın prensesin ismi böyle yazılıyormuş. İdot. Ve yine burada prenses alımlı, elinde 2 tane nilüfer çiçeği ve nilüfer çiçeği kokluyor. Ne demiştik? Nilüfer çiçeği diğer tarafta ölümsüzlüğü getiren. Bakın burada kesiyorlar. Bacağı taşıyor. Yine bacak. Kalbi, bacakları taşınıyor burada. Bütün o prosedürü gösteriyor. Şuraya güzelliğe bakın ya. İnceliğe bakın işçiliği. Küçücük arkadaşlar. Ellemiyorum. Bakın burada prenses bütün adakları kabul ediyor. Şu prenses. Yine lotus içiyor. Here and here. Yani offering.
Yine burada bacakları. Tahta kapı deniyor. Bu dualarla kaplanmış. Buradan prenses diğer dünyaya geçiş yapması için bir kapı yapmışlar. Now we can go. İnanılmaz ya. Vallahi çok mutluyum size böyle şeyleri gösterebildiğim için. Detaylı anlatabildiğim için. Sakkara'ya kesin gelin. Bence Gize'den daha güzel vallahi. Hem böyle çok asılan şey yok. Güzel yani. Sakkara. Kraliçe, prensesin mezarı burası arkadaşlar. Bakın böyle yürürken bile karşıda görüyor musunuz? Hierogliflerle kaplı alanlar var. Bu arada yapay zekayı okuttum. Yanlış okudu. Daha hieroglifleri çözecek zekaya ulaşmamış ama belki de okuyanı vardır bilmiyorum yani. Ama yanlış okudu. Bilgi çok ama. Yani yapay zeka muhteşem bir şey. Arkadaşlar Sakkara'nın birazcık dışına çıkarsanız 2 piramit daha var. 2 tane büyük piramit. Bunlar bir tanesi artık böyle çok şey duruyor. Diğeri kumlarla kaplı. Muhteşem. Çok eski. Usa Keyf'in eski krallıklardaki bir kralın piramidi. Usa Keyf. Bakın hala arkeolojik çalışmalar yapılıyor orada. King T'nin piramidi ve diğer nekropolisler ve nekropolisten Kahire manzaraları. Kahire 1 saat uzaklıkta burası arkadaşlar. Belki biraz daha fazla olabilir. Trafiğe göre değişiyor. Trafik çok Kahire'de. Nil'in nasıl yeşil yaptığını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni durağımıza gidiyoruz. Bitmedi. Çok acayip yerlere gideceğiz daha. Kırmızı piramide yaklaşıyoruz yavaş yavaş ve yamuk piramit de belirdi. Bent piramit deniyor. Bent İngilizce yamuk demek ya da bizdeki Bent deresi gibi. Bent deresi. Büyük çılgınlık ya. Şunları yaptırmak. Ne kadar büyükmüş ya Kızıl Piramit. Yamuk piramit de tam yamuk. Arkadaşlar bu piramidin büyük bir özelliği var. Bu deneme gördünüz zaten uzaktan. Yamuk bir piramit. Güneş şu anda zaten ismi de Yamuk Piramit. Bu Yamuk Piramit çok iyi ya. Bu aslında 2 devrim yaşanıyor burada. 2 piramit de yani burada bir deneme var aslında. Yamuk olmasının sebebi bu Mısır piramit mimarisinin deneme yanılma süreci gibi düşünebiliriz. Burada başka bir özellik daha var. Bu piramitler arasında üzerindeki beyaz kireç taşlarının hala durduğu tek piramit. Yani bu kadar çok fazla. Burayı böyle birazcık cilalarsanız bembeyaz çıkacağından emin olabilirsiniz. Yamuk piramidin yani nispeten sağlam beyaz kireç taşı kaplaması. Girebiliyorsunuz. Ne dedik? Bu 2 piramit de karşı karşıya. Bakın arkadaşlar bu 2 kilise diye isim geldi. 2 piramit de aynı firavun için yapılıyor. Hatta 3 piramit yapılıyor. Firavun Snofru. Piramit mühendisliğini geliştirme sürecindeki kral arkadaşlar. Medium piramidi ilk gerçek piramit denemesi ama bekleneni vermiyor. Deniyorlar. Bent piramidi açısı hatalı ve çökme riski taşıyor. En sonunda da başarılıyor arkadaşlar. Kırmızı piramitte. Kırmızı piramit birazdan gideceğiz. Bugün son olarak kırmızı piramidi göstereceğim ben size. Bunu mezar olsun diye yaptırıyor kendini ama güvenli olmayınca değiştiriyor. Kırmızı piramidi yaptırıyor. Çok enteresan. Bu bir deneme
yanılma metodu arkadaşlar. Çok enteresan ya. Kocaman piramidi yapıp olmadı demişler sonra. Baksanıza. Hani yani şöyle işte 200 bin köle çalıştırdık falan ya da artık köle olmayabileceğini söylüyorlar çalışanların. Burası Daşur bölgesinde. Daşur eski dilde göl kenarındaki yer demekmiş. Yani burası zamanında bir gölmüş arkadaşlar. 105 metre yüksekliğinde. Zeminin taşıma gücünün zayıflığı onun için yamuluyor. İç odaların duvarlarında çatlaklar oluşuyor ve Firavun'un ölümü yaklaşınca acele ediliyor ama olmuyor yani. Bu piramit kullanılmıyor. Baksanız abi. İnanılır gibi değil ya. Dev gibi, dev gibi. Kayaları nasıl taşıdınız ağalar ya. 2 giriş var. Karmaşık bir koridor sistemi var. Yani burada dersleri çıkartıyorlar, ders alıyorlar. Yeni piramitte bu dersleri uyguluyorlar. Kırmızı piramit birazdan göreceğiz. O mükemmel. Şuraya bakın. İşte Keops, Kefren vesaire hepsi de bu şekilde arkadaşlar. Normali. Beyaz kiremit taşlarıyla kaplı. Ve piramidin etrafında ben bir dönmek istiyorum. Dönebilir miyiz acaba? Ne kadar büyük olduğumu size bu şekilde gösterebilirim belki. Anlatabilirim. Suudi Arabistan'da hatırlıyor musunuz? Küçücük bir istasyonu bile çevirmişler. Kimseyi sokmuyorlardı. Burada böyle bunlar şeyden yapılmış. Bu benim gördüğüm Mısır tapınaklarının hepsinde piramitlerin girişinde mumyalanmak için yapılan alanlar granitten, volkanik siyah taşlardan yapılıyor. Bunları taşıyabilecek olsalar British Museum bunları taşırdı arkadaşlar. Bizim tapınağımızı Almanlar çaldılar ya taşıdılar. Bizim tapınak yine taşınabilirdi. Bunu nasıl taşıyacaklar işte. Öyle bir espri var. Piramitlerin hala Mısır'da olmasının sebebinin taşınamayacak kadar ağır olması diyorlar. Yani düşünmüşlerdir ya. Ben düşünmediklerine inanmıyorum. Evet, keşke zamanda seyahat edebilsek de bunların nasıl yapıldığını görebilsek. Bu piramitleri yapan işçilere bayağı ekmek veriyorlar, bira veriyorlar. Onun bir hesabını yapılmıştı. Bazı ülkelerin asgari maaşlarından daha yüksek olduğu hesaplanmıştı piramitte çalışan. Köleler diyorlardı da espride. Köle mi değil mi o tartışmalı bayağı. Köle dediklerinin mezarları da piramitlerin arasında. Burada da bir piramit var. Kimse yok, turist yok. Bu arkada. Bu Bent piramidin arkasındaki küçük piramit ne? Küçük bir piramit var arkasında. O ne? Uydu piramidi deniyor bu küçük piramit arkadaşlar. Kişinin yaşam gücü, ikiz ruhu. Bu için ayrı bir kutsal yapı gerekiyor. Yani Snofru'nun, Firavun Snofru'nun, Kral Snofru'nun ruhu için yapılmış bir piramit. Uydu piramit ruhu koruyor. Kraliçe piramidi değil burası. Abi burada tek başına olmak ne kadar güzel bir duygu ya. Piramidin etrafında dönmüş olduk. Kalbimin son durağında seni buldum. Bu normalde piramitlerin etrafında kraliçe piramit oluyor daha küçük ama bu değil. Bu diğer ruhu temsil eden yapısından dolayı arkeologlar anlıyorlar. İlk piramit denemeleri arkadaşlar. Bunları yapıyorlar. Sonra diğerleri yapılıyor. Tamam diyorlar, başardık. Onun için yamuk. Yamuk piramit ismi. Yani tutmamış. Çökmüş. Yamulmuş. Aynı kişi, aynı firavun için yapılan kırmızı piramit. Onun isminin neden kırmızı olduğunu şimdi anlatacağım. Görüyorsunuz değil mi? Dağ yapmışlar yani kısaca. Bu kadar kusursuz, beyaz kireç taşlarının olduğu tek piramit burası. Gize'de bir tane piramidin tepesine kalmış. Diğer hepsini Indira Gandhi yapmışlar, evlerini döşemişler, bahçelerini döşemişler zamanında. Çünkü çok mükemmel işçilik. Yani madenlerden çıkarıp onu yapacak adam yok belki de. Dümdüz baksanıza. Bunun ilk yapıldığı zamanı hayal edin. Pürüzsüz, bembeyaz, çölün ortasında bir inci tanesi gibi parlıyordur. Korkutucu ilk görenler için. Bahsettiğimiz arkadaşlar 4-5 bin yıldan bahsediyoruz. Öyle 300 yıl, 500 yıl değil. Tanrı Amon-Ra ışınlarını gözüme vururken kırmızı
piramite geldik. Kırmızı piramidin içindeki mezar odasına da gireceğiz birazdan. Evet, bu kırmızı piramit yapılmış ilk en mükemmel piramit arkadaşlar. Gize'deki piramitlerin de babası, öncüsü. Ne dedik? Bunu yapmak için bayağı uğraşmışlar. Uğraştıkları yamuk piramidi vesaire de gösterdim. Peki neden kırmızı? Aslında kırmızı değil. Bu piramitlerin hepsi beyaz kireç taşıyla kaplanmış. Bugün kırmızı görünen bu piramit aslında binlerce yıl önce güneş ışığında parlayan bembeyaz bir dev arkadaşlar. Çölün ortasında bembeyaz bir dev zaman ve buranın halkı piramidin kostümünü soyuyor. Geriye kırmızı kemikleri kalıyor. Yamuk piramitte kostümü görmüştük. Bunlar tabii kum okyanusunun ortasında parıl parıl parlayan dev binalar. Halk bunları alıp evlerini süslemiş zamanında. Öyle kalmış. İçinde demir bulunduğu için bu kireç taşlarının uzaktan kırmızı gözüküyor. Muhtemelen gün batımında daha da kırmızı gözükecektir. Şimdi buradan Sakkara'yı görebiliyorsunuz. Dev bir alan. Mezarlık, nekropolis. Buraların altında neler vardır. Müzeleri gezince onları da göstereceğim size. Da zormuş tırmanmak ha. Sıcakta. Say. Yavaş yavaş. Sıcak. Geç teyzem geç. Okey. Okey. Bye bye. Gentlemen. See you tomorrow. Ne çok tırmandım ha konuşurken. Tırmandım. Hasan Şaş. Yavaş Hasan Şaş. Bu muhabbet çok uzun süredir bilinen bir muhabbet. Dünya üçüncüsü olduğumuz... Ana buraya lan. Ha buraya geri mi çıkacağım ben? Kimse çıkmıyor. Hayda. Yavaş Hasan Şaş. Hasan Şaş 2003 Dünya Şampiyonası'nda ünlü oluyor ya. Burada pornocu varmış Hasan Şaş diye. Onun için yavaş Hasan Şaş diyorlar da. Ya ne girdim buraya ya. Her yere gireceğim yani. Abi buraya tırmanması bir de geri. Git bitmiyor ya. Ne abi saçma sapan. Girmiyorum. Gireceğimiz kadar da yani. Nasıl çıkacağım ben geriye? Çok yoruldum. Her neyse ya. Geri döndüm. Rehber falan da demiyor ki ulan çok derin bir tünel falan diye. Biz de daldık direkt. Yok abi bitecek gibi değil ya. Geri döndüm. İnsanın nefesi kesiliyor. Çok saçma. Bir de içeride hiçbir şey yokmuş. Hieroglif falan da yok yani. Çok sıcak ya. Ortama bakın. Bütün piramide tırmanmış olduk neredeyse. Baksanıza. Sen der ya. Derin, çıkışı zor falan. Yok yani. Herkes dalıyor. Millet yarı yolda geri dönüyor. Baktım. Olacak gibi değil. Hiç tehlikeye atmadım kendimi. Gerek yok arkadaşlar. Evet. Memphis şehrine geldik. Amerika'daki Memphis, Tennessee'den bahsetmiyorum. Memphis, Tennessee, Elvis'in mekanı. Burası eski Mısır'ın başkenti. Mısır'ın ilk kralı buraya kuruyor başkentini. Yukarı ve aşağı Mısır'ı, güney ve kuzey Mısır'ı birleştirmek için ortada Nil'in verimli ovaları arasında Memphis şehrini kuruyor. Arkamda 2. Ramses'in heykelini görüyorsunuz. Kuran 2. Ramses değil. Ve burası bir açık hava müzesi gibi. Buraya kurmuşlar ve kalan şeyleri burada sergiliyorlar. İnanılmaz eserler var. Bu bir masa mıydı? Ses çıkaran bir şey miydi acaba? Masa gibi duruyor da. Evet, böyle hierogliflerin olduğu muhteşem. Ben şunu merak ettim, bakın. Bir kafasının üzerinde uzaylı gibi. Şu çok hoşuma gitti ya. Ne acaba?
Kocaman arkadaşlar. Efes gibi düşünün ama tabii daha küçüğü yani. Tanrı Betah. Burada Isis'in heykeli var. Burada bitmemiş bir kaya var. Hieroglifleri yazıyorlarmış. Görüyor musunuz? Dur ya, yazıyorum ya diye böyle. Arkadaşlar Ramses'in dev heykeli var burada. Yukarıdan bakacağız şimdi. Abi bu nasıl bir heykel ya? İnanılır gibi değil. Bacaklara bakın. Kırılmış, koparılmış bacaklar ama kafayı koparamamışlar. Abi bu ne? Bunu yeniden dikseler sahtesini keşke ya. Ne kadar güzel olur. Heykelin detayları, güzelliği, büyüklüğü akıl alır gibi değil gerçekten. Bunu bizim Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bizim diyorum, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Fransa'ya hediye etmek istiyor. Ama çok ağır ve maliyeti yüksek olduğu için, nakliye çok riskli olduğu için hediye edemiyor. O kadar ağır ki Kral Louis Philippe hediye edemiyor ama etrafını bu müzeyi kuruyorlar. Çünkü başka bir yere götürülemiyor bu arkadaşlar. Çok ağır. Müthiş, müthiş. Arkadaşlar Ramses'in kulağını görüyorsunuz. Kulağı deliklerden, eski kulağı deliklerden. Ramses'in kulağına bir şeyler fısıldayacağım. Kazanıyoruz. Ramses'in meme ucunu görüyoruz. Memik tonları.